Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve günümüzde de dünya gündeminin merkezinde yer alan İsrail'in tarihine bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız zaman makinemizi atlayalım ve bu kadim toprakların hikayesine başlayalım. Her şey Tevrat'a göre yaklaşık 4000 yıl önce İbrahim'in Tanrı'nın emriyle Kenan diyarına, yani vaat edilmiş topraklara göç etmesiyle başlıyor. İbrahim'in torunları olan İsrailoğulları bir süre sonra Mısır'a yerleşirler. Ancak burada köleleştirilirler. Yüzyıllar sonra Musa peygamberin önderliğinde Mısır'dan mucizevi bir çıkış yaşanır ve İsrailoğulları 40 yıl boyunca çölde dolaştıktan sonra yeniden vaat edilmiş topraklara dönerler. Milattan önce binli yıllarda İsrailoğulları birleşerek bir krallık kurarlar. Bu krallığın en parlak dönemi Kral Davut ve oğlu Süleyman zamanında yaşanır. Kudüs başkent yapılır ve Kral Süleyman ünlü birinci tapınakı inşa ettirir. Ancak Süleyman'ın ölümünden sonra krallık, kuzeyde İsrail ve güneyde Yehuda olmak üzere ikiye bölünür. Bu bölünme, bölgeyi dış güçlerin saldırılarına karşı savunmasız bırakır. Önce Asurlular kuzeydeki İsrail krallığını, ardından Babiller güneydeki Yehuda krallığını yıkar ve Kudüs yerle bir ederek, halkın bir kısmını Babil'e sürgüne gönderir. Bu sürgün Yahudi tarihinde derin izler bırakan bir olaydır. Yaklaşık 70 yıl sonra Perslerin Babil'i yenmesiyle Yahudiler, Kudüs'e geri dönme ve ikinci tapınakı inşa etme izni alırlar. Ancak bölge, ilerleyen yüzyıllarda Büyük İskender'in, ardından da Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girer. Romalılara karşı yapılan büyük isyanlar, milattan sonra 70 yılında ikinci tapınakın yıkılması ve Yahudilerin dünyanın dört bir yanına dağılmasıyla, yani diaspora ile sonuçlanır. Bu tarihten sonra Yahudiler yaklaşık 2000 yıl boyunca bir anavatana sahip olmadan farklı coğrafyalarda azınlık olarak yaşadılar. Bu süreçte hem kültürel olarak zenginleştiler hem de maalesef birçok yerde ayrımcılık ve zulümle karşılaştılar. 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da yükselen antisemitizm, yani Yahudi karşıtlığı, Yahudiler arasında kendi devletlerini kurma fikrini güçlendirdi. Theodor Herzl'in öncülüğünü yaptığı Siyonizm hareketi, tarihi vatanları olarak gördükleri Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı hedefliyordu. Bu dönemde küçük gruplar halinde Filistin'e Yahudi göçleri başladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünde olan bu topraklar savaş sonunda İngiliz mandasına girdi. 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile İngiltere, Filistin'de bir Yahudi ulusal yurdu kurulmasını desteklediğini açıkladı. Bu gelişme bölgeye Yahudi göçünü hızlandırdı ve Arap nüfus ile yeni gelen Yahudiler arasında gerilimlerin artmasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Holokost, yani Yahudi soykırımı, milyonlarca Yahudinin sistematik olarak katledilmesiyle sonuçlandı. Bu korkunç trajedi, bir Yahudi devleti kurulması fikrine uluslararası desteği artırdı. Savaşın ardından Birleşmiş Milletler 1947 yılında Filistin'i bir Arap ve bir Yahudi devleti olarak ikiye ayıran bir Taksim planı önerdi. Yahudi tarafı planı kabul ederken Arap tarafı ve çevre ülkeler reddetti. 14 Mayıs 1948'de İngiliz mandasının sona ermesiyle David Ben-Gurion, İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Ancak bu ilanın hemen ardından Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak, İsrail'e savaş açtı. Bu savaş, İsrail'in zaferi ve topraklarını genişletmesiyle sonuçlandı. Yüz binlerce Filistinli ise evlerini terk etmek zorunda kalarak mülteci durumuna düştü. Bu olay Filistinliler tarafından Nakba, yani büyük felaket olarak anılır. O tarihten bu yana İsrail komşularıyla birçok savaşa girdi. 1967'deki 6 gün savaşında Doğu Kudüs'ü, Batı Şeria'yı, Gazze şeridini, Golan Tepelerini ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. 1973'teki Yom Kippur Savaşı ise bölgedeki dengeleri bir kez daha sarstı. Günümüzde İsrail-Filistin sorunu, karmaşık ve çok katmanlı bir şekilde devam ediyor. Barış girişimleri, anlaşmalar, çatışmalar ve gerilimlerle dolu bu süreç, sadece bölgenin değil, tüm dünyanın kaderini etkilemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, İsrail'in binlerce yıllık tarihine yaptığımız bu kısa yolculuğun sonuna geldik. Tabii ki bu sadece bir özet. Her bir dönemi saatlerce konuşabiliriz. Konuyla ilgili düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür tarihi içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.